Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bu günlerde kendimizi korumak için yapacağımız en iyi şey ellerimizi yıkamak ve tabii ki yüzümüze dokunmamak. Öncelikle yüzümüze dokunmama uyarılarımızın sebebine değinmek istiyorum. Enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında üretilen solunum damlacıkları etrafa, nesnelere ve yakındaysanız doğrudan sizin üzerinize düşebilir. Tabii ki yüksek sesle konuşma, bağırma, belki de kahkaha ile bile bu solunum damlacıkları ortama saçılabilecek veya sizlere gelebilecektir. Mesela markette elinize attığınız bir kavanozu düşünün. Üzerine kısa bir süre önce birisi öksürmüş veya hapşırmış olabilir. Siz de o kavanozu aldığınız zaman solunum damlacıkları elinize değecektir. Elinizin farkında olmadan burnunuza, ağzınıza veya kaşımak için gözlerinize sürebilirsiniz. Yani vücudunuza virüsü taşımış olacaksınız. İşte tam bu nedenle elleri yıkamak, gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçınmak, virüsle olan mücadelede önemlidir. Ancak biliyorum ki bu düşündüğümüz kadar kolay bir durumda değil. Çünkü bu alışkanlıktan vazgeçmek üzerine yapılan pek çok araştırma ve gözlem var. Şimdi size yeni Güney Wales Üniversitesi'nde tıp öğrencileri arasında yapılan bir gözlem çalışmasından bahsetmek istiyorum. 26 öğrencinin yani doktor adayının yüze dokunma davranışları videoda kaset altına alınarak 1 saat içerisinde ne sıklıkla yüzlerine dokundukları, en çok hangi bölgelere dokundukları analiz edildi. Ortalama olarak söylemek gerekirse gözlemlenen bu 26 doktor adayının her biri saatte 23 kez yüzüne dokunuyordu. Tüm yüz dokunuşlarının %44'ünde bir mukoza ile temas vardı. Kalan %56'sında ise mukozal olmayan alanlar vardı. Yani mukoza dediğimiz zaman cildimizin sıvı ve nem ürettiği alanlar, burnumuzun içi, ağzımızın içi gibi düşünmek lazım. Aslında bu rakamları size grafik ile gösterebilirim. Eminim ki bu bilgiler size çok yardımcı olacaktır. Saatte ortalama olarak 3 kere gözlerine dokundukları gözlemlenmiş. 1 saniyelik kısa dokunuşlar yapmışlar sadece. Saatte ortalama bir dokunuşta kulaklara gerçekleşmiş ve bu 3 saniye kadar sürmüş. Yani biraz daha zaman harcamışlar kulaklarda. Yanaklarına da ortalama 4 defa 5'er saniye temas gerçekleştirmişler. Aynı şekilde bu ortalama çenede de aynı, yani 4 defa dokunmuşlar ve 4 saniye boyunca. Boyunlarına dahi dokunmuşlar ki gün içerisinde boynumuza dokunduğumuzun pek farkında bile değilizdir. Ancak araştırmaya göre saatte ortalama bir kere de olsa 5 saniye dokunmuşlar vücutlarının çeşitli yerlerine. Şimdi gelelim burun ve ağza. Saatte ortalama olarak 3 defa birer saniyelik burun dokunuş olmuş. Ağza dokunmak ise burundan biraz daha fazla. Saatte ortalama 4 defa 3'er saniye. Ne kadar dikkatli olursak olalım farkında olmadan yüzümüze ne kadar çok dokunduğumuzu anlayabiliriz. Bunun gibi o kadar fazla çalışma var ki. Bu nedenle el hijyeni konusunda ciddi davranılmalı ve aksatmadan yıkamalarımızı yapmalıyız. Tabii az önce bahsettiğim gibi bu alışkanlıklardan vazgeçmek çok kolay değil. Bunu nasıl sağlayacağınıza dair yapabileceklerinizi de araştırdık ve sizler için bir araya getirdik. Unutmayın, özellikle bu dönemde çıkan araştırmalarda daha çok farkına varıyoruz. İşte bu yüz dokunuşlarını yaptığımızın, ellerimizi yıkamak ne kadar önemliyse aynı zamanda ellerimizin kontrolünü yapmak da bu kadar önemli. Adım adım şimdi bu önerileri deneyebilirsiniz. Birinci yöntemden bahsetmek istiyorum. Yüze dokunma dürtüsü hissedildiğinde onun yerine dokunacak başka bir alan seçebilirsiniz. Belki de elinizi hemen cebinize atmak isteyeceksiniz. Yüzdeki bir alan yerine kolunuza veya başka bir objeye de dokunmaya çalışabilirsiniz. İkincisi ise dürtülerinizi bastırmaya çalışmaktansa onları tanıyın. Eliniz ile yüzünüze ne zaman ve hangi durumda dokunduğunuza dikkat edin. Üçüncüsü ise fiziksel olarak başka bir şeye dokunmak yardımcı olabilir. Vücudunuza dokunduğunuz gibi başka ürünler de ellerinize alabilirsiniz. Tespih, stres topu gibi gereçler veya yeteneğiniz varsa el işleriyle de uğraşmak ellerinizi yüzünüzden uzak tutacaktır. Eller ne kadar meşgulse o kadar yüzünüze dokunmayacaksınız. Mesela ben ameliyat yaparken ellerimde eldiven var. Ellerim steril. Dolayısıyla gözüm kaşınsa bile gidip o eldivenlerle gözlerimi kaşımıyorum. Tabii bu objeleri de siz de gün içerisinde sık sık temizlemeyi de unutmayın. Çünkü başka yerden aldığınız mikropları objelerinizin üzerine de ekebilirsiniz. Unutmayın ki yüzeylerde de virüsler ve bakteriler belirli bir süre yaşamaya devam edebiliyorlar. Dördüncü yöntem de özellikle göz teması için gerekli.
kontak lens kullanımı, yani gözlerinizde bir kırma kusuru, görme kusuru varsa bununla ilgili kullanılan lensler sebebiyle bunu sınırlamaya çalışmanız lazım. Lens kullanıcıları lensleri takarken ellerinin temizliğine önem verip hijyenik şekilde takmış olabilirler. Ancak gün içerisinde göz yanması olursa kaşımak için eller göze kolayca temas edebilir. İlk başta sağladığınız hijyen koşullarını gün boyunca sağlamak pek mümkün olmayabiliyor. Bu dönemde lens yerine gözlük kullanmanızı özellikle tavsiye edebiliyorum. Çünkü lens gözünüzdeyken ona alıştığınız için çok da hesap edemeden bu davranışın içerisine girebilirsiniz. Dolayısıyla vücudunuzda olan bir yabancı cisme aslında bir virüsü ekip ve gün içerisinde de o ektiğiniz alandan da enfekte olabilirsiniz. Tüm bunları denedim ama yine de işe yaramıyor diyorsanız son bir yöntem daha var. Parmaklarınızı ağzınıza sokmayı önlemek için gerekli kötü kokulu veya kötü tat veren vernik kullanan ojeleri kullanmanızı öneriyorlar. Aynı şey güçlü kokan kokulu sabun, kalıcı olan bir kolonya veya vazelin gibi kremler için de söylenebilir. Ellerinizdeki baskın kokular burnunuzu tetikleyebilir ve bilinçaltınızı düzenli olarak ellerinizi indirmenizi, yüzünüze yaklaştırmamanız için uyandırabilirler. Bu yöntem de oldukça tercih edilen bir çözümdür. Her ne kadar kendi kokunuz sizi rahatsız edecek olsa da maalesef engelleyebilmek adına, belki de kendinizi, dürtülerinizi eğitebilmek adına bunu belli bir süre yapabilirsiniz. Eğer gün içerisinde yüzünüze dokunmanız gerekiyorsa ellerinizi yıkadıktan sonra temiz bir pamuk yardımıyla bunu yapabileceğinizi de aynı zamanda unutmayın. Bu şekilde hijyeni rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Sağlıkla kalın diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen yorumlarınıza katkıda bulunun. Sorularınızı da oradan yöneltin ki sorularınızı da ilerleyen videolarımızda yanıtlayabilirim. Görüşmek üzere.